8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz ortodonti uzmanı Doktor Samet Çelik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam ortodontide en son yeniliklerden biri olan şeffaf plak tedavisi nedir? Şimdi şeffaf plak tedavisi bir tedavi yöntemi, ortodontik tedavi yöntemi. Klasik braket tedavisinde yani tel tedavisi olarak bilinen sabit tedavide dişlerin üzerlerine küçük böyle metal braketler yapıştırıyoruz. Bu dişleri düzeltmek için. Şeffaf plak tedavisinde ise şeffaf böyle hizalayıcı kalıplar kullanıyor hastalar. Bu şekilde dişlerini aşamalı bir şekilde düzeltebiliyoruz. Temel farkı bu. Yani biri sabit bir sistem ve daha fazla görünen bir sistem. Diğeri takılıp çıkartılabilen, tedaviye böyle mini aralar doktorunuzla konuşarak verebildiğiniz şeffaf plaklarla tedavi sistemi. Peki bir düzeltmeden bahsediyoruz ya hocam. Yani normalde dişler düzeltilmediğinde ne gibi problemler olur? Niye böyle bir düzeltme ihtiyacımız var? Şimdi şöyle, dişleri düzeltme ihtiyacı aslında 3 başlık altında anlatılabilir. Bir tanesi estetik. Yani çoğunlukla bize hastalar başvurduğunda dişlerinin görüntüsünden rahatsız oldukları için başvurduklarını söylüyorlar. Ama tabii dişlerin kesme fonksiyonu yani yemek yiyebilmemiz için, uygun besinleri öğütebilmemiz için bir fonksiyonel bir ihtiyacımız da var onlara. Fonksiyonlarını da düzeltmemiz gerekiyor. Aynı zamanda fonasyon, özellikle dişlerin konumlarına bağlı olarak bazı harflerin çıkartılmasında zorluklar olabiliyor. Dolayısıyla hem estetik, hem fonksiyonel hem de fonasyonel problemler nedeniyle ortodontik tedavilere ihtiyacımız olabilir. Hocam peki hastaların ağız içi ölçümlerini nasıl alıyorsunuz? Nasıl bir teknoloji kullanıyorsunuz? Bundan da bahseder misiniz? Tabii. Şimdi ağız içi ölçümleri için klasik yöntemden farklı olarak yani böyle kalıplarla aldığımız hamur kıvamında ölçülerden farklı olarak tabii dijital ağız içi tarayıcıları kullanıyoruz. Yani kameralarla ölçü alıyoruz ki bu özellikle çocuklarda çok daha hızlı ve çocukları tetiklemeden, belki irite etmeden diyebiliriz. Kısa sürede alabildiğimiz bir yöntem. Ağız içi kameralarla aldığımız ölçüyü dijital bir ekran üzerinde dakikalar içerisinde hemen tüm yönleriyle görüp inceleyip bunu hastalarımızla beraber yapacağımız tedavilerle ilgili planlama açısından değerlendirebilme şansımız da oluyor. Peki bu şeffaf plak uygulaması için ideal bir yaş aralığı var mı? Yani çocuklarda da yapılır, erişkinlerde de yapılır. Hani şu yaşlarda olursa daha iyi, genellikle erken yaşlarda daha iyi sonuçlar alınıyor diye söyleniyor ama siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, erken yaşlar tabii ki daha iyi. Neden? Ama bu daha iyi derken ileri yaşlarda yapamıyoruz anlamına gelmiyor. Aslında bir yaş sınırı vereceksek 6-7 yaşından itibaren yapabiliyoruz. Onun ilerisi yok. Yani dişler ağzında hangi yaşa kadar varsa bu tedavi uygulanabilir. Bu tedavi uygulayabilirsiniz. Ama nedir kriter? Çocuklarda özellikle bu öndeki daimi dişlerinin çıktığı, birinci azı dişlerinin çıktığı ve süt dişlerinde o arada olabildiği, değişmeye yakın olduğu dönemlerde de çok ciddi müdahaleler yapabiliyoruz. Ciddi derken sonuç açısından yani çocuk döneminde yani 7 yaşında yapacağımız bir tedavide çok daha kısa sürede çok daha etkili sonuçlar alabiliyoruz ki bir örnek vereyim. Aslında çok sık karşılaşıyoruz. Belki bu yararlı olabilir. Tabii. Örneğin köpek dişinin gömülü kalması sık gördüğümüz bir durum. Ya da böyle dışarıdan işte daha dıştan sürdüğü durumlar çok sık karşılaştığımız durumlar. Bunun aslında en önemli sebebi süt dişlerinin çürüklerine bağlı olarak bu arkadaki azı dişinin öne doğru kayması. O öne doğru kaydıkça tüm dişler yavaş yavaş daha önden sürüyorlar. En son sürecek olan köpek dişte ark dışında kalıyor ya da gömülü kalıyor. Kendine yer bulamıyor. Kendine yer bulamıyor. Şimdi böyle bir durumda eğer siz derseniz ki tüm dişlerin bir sürsün, 12-13 yaşında gel tedavini o zaman yapalım. Hiçbir problem 12 yaşında bir seferde oluşmuyor. Yani 12 yaşında hop köpek dişimiz dışarıda sürdü diyemeyiz. Bunların bir süreci var. Dolayısıyla 6-7 yaşında biz bunları yakalarsak belki köpek dişi gömülü kalmayacak, çok daha kısa sürede tedaviyi etkili bir şekilde bitirebileceğiz. Yani özetle 6-7 yaşında mutlaka ortodontik muayene öneriyoruz hastalara. Yani ailelerin bu konuda çok bilinçli bir şekilde çocuklarına götürmesi gerekiyor. 6 yaş, Tabii, 7 yaş arasında mutlaka. ortodonti
doktoruna muayene ettirmeleri gerekiyor. Mutlaka. Gerekiyorsa eğer kısa süre içerisinde 12 yaşa beklemeden tedavisi başlamış ve bitmiş olacak. Doğru mu? Ağız gelişiminde. Aynen, tabii canım. Yani özellikle 6-7 yaşında yapacağımız müdahaleler 12 yaşına belki hiçbir ihtiyacı olmadan ihtiyacı problemi kalmadan. tespit edip erkenden müdahale ettiğimizde kısa sürede tamamlayabileceğimiz, Aynen. başarılı sonuçlar alabileceğimiz bir dönem. Hocam peki şeffaf plak neden kullanmalı hastalar? Avantajları nelerdir? Bakımı nasıldır? Bunlardan da bahsedelim mi ekran başındaki misafirlerimiz Tabii ki için? bahsedelim. Şöyle, şimdi şeffaf plak tedavisi tabii bir ortodontik tedavi yöntemi. Öncelikle onu belirtelim bir tekrar. Bu sabit tedaviler yapamayacağız. Metal braketlerle veya seramik braketlerle tedavi yapamayacağız anlamına gelmiyor. Onlarla da tedavi yapılabilir. Hala günümüzde devam ediyor. Ama şeffaf plağın avantajı şu olabilir. Şimdi birincisi neden geliyor hastalar? Çoğunlukla estetik kaygıyla geliyorlar. Yani dişlerim kötü görünüyor diyor. Şimdi dişleri kötü görünen bir hastanın, ona göre kötü görünen bir hastanın tedavi sürecinde görüntüsünden rahatsız olabileceği bir şeyi onu zorlamak, yani işte sabit tedavi, metal braketler kullanmak üzerine bir avantaj aslında şeffaf plaklar. Yani şeffaf plaklarla neredeyse hiç belli olmadan diş çapraşıklığını tedavi edebiliyoruz. Bu bir avantaj. Onun haricinde şimdi özellikle işte düğün dönemlerine denk geldiğinde bize sabit tedavi yaptığımız hastalar şunu söyler. Ne zaman çıkacak tellerim, işte düğünüm olacak. Böyle bir süreç içerisinde olacaksa özellikle hasta şeffaf plak kullandığınız zaman düğününüzde plağınız olsa bile zaten görünmüyor ya da plağınızı çıkartıp düğününüzden sonra devam edebilirsiniz. Evet. Yani bir ara vermek önemli bir avantaj. Bir avantajı da belki en önemlilerinden biri de şu. İşte sabit tedavide özellikle sert kuru yemiş, işte ön dişlerde ısırma hareketi yapamıyoruz, braketler kırılabiliyor. Bunu şeffaf plaklarda görmüyoruz. Çünkü plağınızı çıkardığınız zaman dilediğiniz gibi yemek yiyebiliyorsunuz veya dişlerinizi fırçalamanız çok daha kontrollü ve çok daha kolay plak tedavisinde. Ya da iyileşme sürecinde ara ara görebiliyorsunuz değil mi hocam? Tabii, yani iyileşme süreci derken bu tedavi sürecinde şeffaf plak tedavilerinde birazcık daha geniş aralıklarla gelebiliyorlar bize. İşte çünkü plakları ardışık şekilde takıyorlar. Örneğin hastaya 8 plak teslim ettiniz. Haftalık değişim genelde öneriyoruz. 2 ay sonra kontrole geliyor ama sabit tedavide aylık kontroller öneriyoruz. Yani daha sık iş yaşamından izin alması, feragat etmesi gerekebilir sabit tedavide. Plaklarda birazcık daha geniş bir aralığımız var. O da bir konfor olabilir tabii ki. Bu kontrol süreçlerini soracaktım. Yani bu rutin süreçlerde hastanın mutlaka sizin kliniğinize gelmesi gerekiyor mu? Yani veya fiziksel olarak orada olmalı mı? Yani böyle uzaktan hastanın kontrollerini yapabilme şansımız var mı? Evet, tabii var. Şimdi dijitalleşti. Bizim ortodontik alanında da bu dijitalleşme, zaten şeffaf plak tedavisi bunun en belki belirgin örneği. Şimdi uzaktan takipler yapılabiliyor tabii. Nasıl? Çünkü artık o kadar net kameralar var ki ve uygulamalar var ve bu tedavi yönteminde de hastanın plağının uyumlu gidip gitmediğini uzaktan kontrollerle tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla özellikle pandemi sürecinde çok kullandık bu yöntemi. Hasta gelemiyor, kliniğe gelemiyor, çıkmak istemiyor veya biz de klinikte özellikle çapraz enfeksiyondan çok korktuğumuz için uzaktan takiplere yöneldik ve bunu başarılı bir şekilde kullandığımızı söyleyebilirim. Uzaktan çeşitli uygulamalar yardımıyla kontrolleri, randevuları düzenleyebiliyoruz. Online randevular düzenleyebiliyoruz, evet. Bu süreçte yani bu dişlerin yerine oturması diyeyim. Yani siz sonuçta baştan sona bunu yönetiyorsunuz. Yani görmek istemediğiniz veya karşılaşmak istemediğiniz ya da biz bu hastayı tedavi etmeyelim gibi bir durum oluyor mu hiç? Plaklardan mı bahsediyoruz? Evet. Şimdi şöyle, tabii ki endikasyonlarını koymak gerekiyor. Yani ama şunu soruyorsanız eğer, iki yöntem arasında işte tel tedavisi ve plak tedavisi arasında bir fark var mı? Eğer tel tedavisi uygun değilse bir hastaya, plak tedavisi de uygun olmayabilir. Ama bir ayrım yok. Yani telle yapabildiğimiz her şeyi plakla da yapabiliyoruz. Veya plakla yapabildiğimiz şeylerin sınırı aslında belirli bir sınırı yok.
Hastaya eğer uygun değilse tedavi, ortodontik tedavi, buna telle de yapabileceğiniz çok fazla bir şey yoktur. Yani plak tedavisiyle ortogenetik cerrahi planlamaları, işte çekimli tedaviler ya da çekimsiz tedaviler, tüm ortodontik malokluzyonların tedavisini başarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür İyi ki ederim. geldiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Ayağınıza ederim. sağlık. Samsun'a da selam olsun bu arada. Teşekkür ediyorum. İleteceğim selamınızı. Evet, bugün 8'e Sağlık'ta misafirimiz ortodonti uzmanı Doktor Samet Çelik'i de kendisiyle plak tedavisinden bahsettik. Şeffaf plak tedavisinin avantajlarından, kullanım sürecinden, kontrol sürecinden sormuş olduğumuz bütün sorulara kendisi çok güzel cevap verdi. Umarım bilgilendirici olmuştur sizler için de. Evet, 8'e Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.